Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik bir şekilde eşofman alt dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak şardonlu 3 iplik kullanacağım. Şardonlu da içi polarlı olanları şardonlu diyoruz. Benim parça kumaşım vardı. Daha önce yaptığım çalışmadan kalanı değerlendiriyorum. Burada normalde beden ölçüleriyle genellikle çalışıyorum. Fakat burada kendi kıyafetimizi kalıp olarak kullanacağım. Daha da pratik bir şekilde yapacağız inşallah. Şöyle kumaşımı 2 kat yaptım. Bir daha katlıyorum. Kumaşım 4 kat. Daha önce yaptığım aynı kumaştan çalışmayı kullanacağım. Burada ters tarafını çeviriyoruz. Siz isterseniz ben 4 kat şeklinde çalışacağım. Arkayı ayrı, önü ayrı da çalışabilirsiniz. Arka çalışır gibi alacağım ben. Ön tarafa değil de arka tarafa katlıyorum. Kalıbımızı kumaş katı bölümüne burada 2 santim uzun yapacağım. İki santim bir pay bıraktım. Bundan bir tık daha uzun olacak. Şöyle ölçümü alıyorum. Bel kısmını. Dikiş paylı olmasına rağmen bir kısım daha fazladan alacağım. Dikiş payı bırakır gibi düşünün. Çünkü 4 kat çalışıyorum. Ön kısımlarda daraltma yapacağım için bunu toplamına verip ön kısımlardan çıkarmış olacağım. Dikiş payı şeklinde düşünebilirsiniz. A bölümünde de keza öyle. Dizimimizi yaptık. Bel kısmını ayrı yapacağız ve paça bölümüne burada olduğu gibi yine daha önceki çalıştığım gibi ribana yapacağız. Üst kısımda dikiş payı bırakacağım. Açıyorum. Bir taraf ön, bir taraf arka. Bu kısımdan bir 3,5 santim ön düşüklüğü yapıyorum. Ortada sıfırlayacağım. Ön kısımlarda da daraltma yapıyorum. Ribana ve bel kısmını da ayarlıyoruz.
Ribanalarını alıyorum. Kalanından da beli çıkaracağım. Ön ağları bir, arka ağları bir dikiyoruz ve temizlemesini yapıyoruz. Arka ve ön ağların birleşimini yaptık. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Eşofmanımız formunu almış oluyor. Şuradaki dikişi dikişe denk getiriyoruz ve iğneliyoruz. İğneledikten sonra bu kısımları da dikip temizlemesini yapıyoruz. Bu dikişleri de yaptık ve temizlemesini de yaptık. Şimdi ribanalarını eklemesine geçiyoruz. Daha sonra da bel kemerini takacağız. Ribanaları için kendi kumaşından yapıyorum ben. Eğer ribanalık daha esnek kumaş kullanacaksanız biraz daha kısa kesebilirsiniz. 3 santime yakın ribanada kısa kesebilirsiniz. Ben çok az kısa kestim. Normalde bu kumaşların da esneyen kısmı her zaman en kısmına denk getiriyoruz. Çalışmada da zaten o şekilde yaptım. Şöyle ribana için 2 kat şeklinde alıyorum. 7 santimlik bir kısım aldım. Ve şu şekilde yapıyoruz. Şurası dikiş payım olacak. Şu şekilde 2 santime yakın bir kısa kestim. Şu kısmı. Ribanalık daha esnek kumaş yaparsanız 3 santim civarında da kesebilirsiniz. Ribananın genişliği size kalmış. Benim bitmiş haliyle şu şekilde olacak. 6 santime yakın bir ribana boyu oluyor. Daha da kısa alabilirsiniz. Ben bu şekilde bu çalışmada yapıyorum. Öncelikle şu yan kenarları dikiyoruz. Bu şekilde bu iki kenarı dikiyoruz. Yan dikişleri diktik ve temizlemesini yaptık. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Paça kısmında da ribana kısmında da dört kenarını, bunda iki kenarı da olabilir. Çünkü küçük bir çalışma. İşaret alıyorum. Bir kısım ribana kısmını kısa kestiğimiz için bunu dengeli bir şekilde dikmek için yapıyoruz. Dikişi dikişe denk getiriyorum.
Şimdi bu kısımları dikip temizlemesini yapıyoruz. Diktikten sonra makinenizin zikzak ayarıyla temizlemesini yapabilirsiniz. Overlock makineniz yoksa. Temizlemesini de yapıyorum. Ribanalarını da ekledikten sonra bel kısmına geçiyoruz. Bel kısmına şöyle kumaşımın yettiği kadar ben 2 parça şeklinde aldım. Tek parça şeklinde alabilirsiniz. Benim 2 taraftan dikişli olacak. Kumaşım yetmediği için bu şekilde aldım. Ben 2 santime yakın bir kısalık aldım. Çok da esnemiyor kumaşım. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi her iki tarafın dikişini, genişliğini de yapacağımız lastiğe göre ayarlama yapıyoruz. Zikzak ayarıyla da temizliyoruz. Overlock makinamız yoksa. Kemer kısmımızı ekledikten sonra şimdi bıraktığımız kısımdan lastiğimizi geçiriyoruz. Geçirdikten sonra üst üste şu şekilde yerleştirerek şuradan 2 dikiş yapıyoruz. Diktikten sonra içeri yerleştiriyoruz ve dengeli bir şekilde dağıtıyoruz. Geçirmek için boş bıraktığımız kısmı da dikiyoruz. Lastiği geçirmek için kısmı da diktikten sonra istediğiniz gibi üst spor dikişlerini yapabilirsiniz. Baskı dikişleri, alttan bir dikiş, üstten bir dikiş yapabilirsiniz. Şu alt kısımdan sade bir dikiş yapabilirsiniz. Ortadan da bir dikiş geçebilirsiniz. Şimdi dikişini de yaptıktan sonra bitirmiş oluyoruz. Kısmını da bitirmiş oldum. Alttan bir dikiş, üstten bir dikiş, bir makine ayağı kullanarak bu şekilde diktim. Dikişi dikişe denk getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde diyordum. Dikişler dikişe denk gelmesi gerekiyor. Ve çalışmamız bitmiştir. İstediğiniz kıyafetten kendi kalıbınızı çıkarabilirsiniz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.